Selam arkadaşlar. Yine kalıp gibi bir yoğurt mayaladım gördüğünüz gibi. Asla sulanmayan nefis bir yoğurt yapmak istiyorsanız bu tarifi mutlaka deneyin. Videodan sonra bu yoğurt tarifini anneme de izlettim. Oturdu ağladı. Bunu ben daha önce neden düşünemedim dedi. Üzülme anne dedim. Bundan sonra yaparız birlikte dedim. Hadi başlayalım. 3 litre sütümü tencereme koydum. İçerisine bir de tahta kaşık koyun ki sütünüz kaynarken taşmasın. 25 dakika orta ateşte kaynatacağım. Daha sonra fokurdadıktan sonra altını kısacağım. 20 dakikada kısık ateşte kaynatmaya devam edeceğim. Tahta kaşığınızda böyle alttan havalandırarak da karıştırın ki içerisindeki su buhar yöntemiyle gitsin. Zaten sütümüz şu seviyede, bakın kaynadıktan sonra tencereden biraz daha alt seviyeye indiğini göreceksiniz. Sütüm 25 dakika çok güzel bir şekilde kaynadı, köpürdü. Şimdi ocağımın altını kısacağım. 15 dakikada kısık ateşte kaynatmaya devam edeceğim. Kaynatırken de böyle alttan havalandırmayı unutmayın. İyice kaynadı. Gördüğünüz gibi çizgilerden de belli oluyor. Üstten alta doğru da alçaldı. Bu da içerisindeki suyun tamamıyla gittiğini gösteriyor. Şimdi sütümü, ocağımı kapatacağım. Artık ılımaya bırakacağım mayalanma zamanı için. Evet, mayalama zamanına geldik. Kalıp gibi bir yoğurt yapmak istiyorsanız bu kısım çok önemli. Birinci aşamamız burada sütünüzün ılımış olması gerekiyor. Bunu anlamanın basit bir yolu var. Serçe parmağınızı sütün içerisine koyup 8'e kadar sayın. 8'e kadar parmağınızı yakmayıp 8'den sonra yakmaya başlarsa sütün mayalanma zamanı gelmiş demektir. Sütümüz ılıdı. Şimdi mayası içinde 3 yemek kaşığı yoğurt aldım. Mayanın içerisine yarım çay kaşığı tuz koyuyorum. Yoğurdun ekşimemesi için. 1 adet de küp şeker koyuyorum. 1 çay kaşığı toz şeker de koyabilirsiniz. Bu da yoğurdunuzun daha çabuk mayalanmasını sağlayacak. Ilımış olan sütten de mayanız için içerisine koyun. İyice çırpacağız şimdi. Çırpıcınızla arkadaşlar bunu güzelce tamamıyla akışkan hale gelene kadar çırpmaya devam edin. İyice çırptım çırpıcıyla. Mayamı yoğurdumun içerisine, sütümün içerisine koyuyorum. Burada da arkadaşlar çırpıcımla mayaladıktan sonra, mayayı koyduktan sonra iyice karıştırıyorum. Bu kısımlar çok önemli. Mutlaka çırpıcınızla iyice karıştırın. İyice çırptım. Bir başka püf noktaya geliyorum. Evinizde böyle kullanmadığınız porselen bir çorbalığınız varsa bunda harika yoğurt tutuyor arkadaşlar. Şimdi ben bu sütü bu porselen çorbalığıma alacağım. Tencereme alacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Çorbalığımı aldım. Arkadaşlar üzerine de böyle bir makarna süzgeciniz varsa üstüne koyun. Daha sonra bunu saracağız. Bu şekilde bu deliklerden buhar yöntemiyle içerisinde kalan su varsa gitmesini sağlayacağız. Hava aldığı için de mayalanırken yoğurdunuz kalıp gibi böyle sulanmayan bir yoğurt elde edeceksiniz. Bu yöntemi mutlaka uygulayın. Bu şekilde süzgeçle birlikte bir örtüye saracağım. Daha sonra da fırınımın içerisine koyacağım. 6 saat kadar fırınımın içerisinde mayalanmasını bekleyeceğim. Daha sonra da çıkartıp ağzı açık bir şekilde buzdolabına koyacağım. Bir 6 saatte buzdolabında dinlenecek yoğurdum. Arkadaşlar yoğurdum fırınımda mayalandı. Şöyle çıkartıyorum. Bakın görüyor musunuz? Yakınlaştırayım da. Kalıp gibi oldu. İnanın bu mayalama yöntemini anneme söyledim. Annem oturdu ağladı. Ben daha önce dedi niye bunu düşünemedim diye. Üzülme anne dedim. Bundan sonra sen de yapabileceksin böyle kalıp gibi, taş gibi yoğurtlar dedim. Şimdi buzdolabıma koyacağım. 6 saatte buzdolabında bu şekilde ağzı açık şekilde dinlendireceğim. Ağzı açık şekilde buzdolabıma koydum. 6 saatte buzdolabında dinlendireceğim. Evet arkadaşlar kalıp gibi yoğurdum tuttu. Bismillahirrahmanirrahim. Sizinle beraber açıyorum ben de. Bakın. Hop. İşte. İşte bu. Bir kaşık daha alalım mı? Bakın içini de göstereyim size. Harika. Asla sulanma yok. Bir daha alıyorum.
Ben bu işi biliyorum ya. Serkan sen bu işi biliyorsun. Biliyorsun bu işi. Bir de tadına bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Nefis olmuş ya. İnanılmaz. Mutlaka deneyin.